Eminim Topkapı Sarayı'na gitmişsinizdir ve Topkapı Sarayı'nda vitrinlerde nice objeyi, silahı, elbiseyi heyecanla gezip incelemişsinizdir. Evet, sarayda vitrinlerde bir gördükleriniz var. Bir de onlardan kat kat fazlası depolarda muhafaza edilmekte. Ve o depolarda muhafaza edilen eşyaların içinde öyleleri var ki roman olacak hikayeye sahip. İşte size onlardan bir tanesini anlatmak istiyorum. Bir genç kızın çok genç yaşta doğumdan hemen sonra vefat eden bir padişah kızının yıllarca saklanan elbiselerinin ve yaşamış olduğu aşkın hüzünlü hikayesi. Hadise 1600'lü yılların başında meydana geliyor. Osmanlı Padişahı 4. Murat'ın kızı Kaya İsmihan Sultan ve bir dönem sadrazamlıkla yapan eşi Melek Ahmet Paşa arasındaki göz yaşartan aşk hikayesi. Bakın bu aşk hikayesini safha safha hemen bütün detaylarıyla biliyoruz. Nereden mi? Aralarında ulaklık yapan Evliya Çelebi'den. 10 ciltlik seyahatnamesinde Evliya Çelebi bu aşkın detaylarını bize bölüm bölüm anlatmakta. Normalde Melek Ahmet Paşa çok önemli, muhafazakar bir aileden geliyor. Hatta Tophane kıyılarında dedesine ait yalıda yaşlılık döneminde dedesinin artık ölüm bize yakındır dediği ve yatak odasının yüklüğünde tam 7 sene tabut sakladığı anlatılmakta. Melek Ahmet Paşa doğduğunda babası Pervane Kaptan onu kucağına alıyor ve soluğu Topkapı Sarayı'nda alıyor. Çok iyi görüştüğü Padişah Sultan 1. Ahmet'e bu temiz yüzlü bebeği arz ediyor. 1. Ahmet kucağına aldığı bebeğe maşallah ne kadar da güzel yüzlü, melek gibi diyor. Ve böylece Ahmet isim verilen bebeğin bir de lakabı oluyor. Melek Ahmet. İleride tarihler onu Melek Ahmet Paşa olarak kaydedecek. Tabi bu arada Melek Ahmet Paşa'nın eşi olacak Kaya İsmihan Sultan'dan da bahsetmek lazım. Kaya İsmihan Sultan çocukluğundan itibaren hem dedesi 1. Ahmet hem 1. Ahmet'in erkek kardeşi 1. Mustafa hem de babası 4. Murat tarafından çok seviliyor ve adeta üzerine titriyorlar. Ama erken yaşta gelen vefatlar, önce 1. Ahmet'i, sonra kardeşi 1. Mustafa'yı ve çok kısa bir saltanat neticesinde emri hak vaki olan 4. Murat'ı bu dünyadan koparıyor. Ve Kaya İsmihan Sultan o günlerde hala evlenmemiş. Ve tabii evlenmesi de icap ediyor. 4. Murat'ın kardeşi ve sultan olan 1. İbrahim abisinin kızını everiyor. Enderun mektebine girmiş, Enderun'da hızla yükselmiş, 4. Murat döneminde has ağalığa kadar gelmiş olan Melek Ahmet ile evlenecek. Melek Ahmet bir süre sonra Diyarbakır'a vali olarak atanacak. Ama biliyorsunuz Osmanlı'da tayinler ecel gibi geliyor. Diyarbakır valiliğiyle kalmayacak. Oradan Musul'a, oradan Bosna'ya, oradan Şam'a ve tekrar İstanbul'a. 1 yıllık bir sadrazamlığı da olacak. Ve karı koca hakikaten birbirlerini çok sevecekler. Ama birbirlerini çok da fazla göremeyecekler. Melek Ahmet Paşa'nın bu uzak vazifelerinde Kaya İsmihan Sultan kocasını İstanbul'daki evlerinde bekleyecek. Peki arada mektupları kim getirip götürecek? Tabii ki Evliya Çelebi'miz götürecek. Evliya Çelebi ile Melek Ahmet Paşa arasındaki ilişki sadece bir vazife ilişkisi değil. Aynı zamanda ilginç bir akrabalık bağları var. Melek Ahmet Paşa Evliya Çelebi'nin süt dayısı. Yani Evliya Çelebi'nin annesi doğduğunda Melek Ahmet Paşa'nın annesinin sütü az geldiği için Melek Ahmet Paşa Evliya Çelebi'nin annesiyle aynı göğüsten süt emmiş. Ve böylece süt kardeşi olmuşlar ve Melek Ahmet Paşa da Evliya Çelebi'nin bu şekilde süt dayısı olmuş. Süt dayısı yanında vazife almış ve onun gözü yaşlı mektuplarını
Kaya İsmahan Sultan'a. Kaya İsmahan Sultan'ın mektuplarını, mendillerini de Melik Ahmet Paşa'ya ulaştırmış. Ve sonra Melik Ahmet Paşa'nın İstanbul'da bulunduğu bir gün ilginç bir rüya bu aşk hikayesinin bize ulaşmasını sağlamış. Bakın, Topkapı Sarayı'nda itinayla saklanan birçok emanet var. Bunların arasında yıllar önce garip bir elbise, bir hotoz ve bir ayakkabı dikkatimi çekmişti. Ve bunun 4. Murat'ın kızı Kaya İsmihan Sultan'a ait olduğunu öğrenmem, gencecik yaşta, 27 gibi bir yaşta vefat eden Kaya İsmihan Sultan'a ait olduğunu görmem beni şaşırttı. Ve iz sürmeye başladım. Osmanlı'da 36 tane padişah var. Bu padişahlara ait ve onlardan olma birçok kız var. Bunların hemen hiçbirisinin değil de neden Kaya İsmihan Sultan'ın elbisesi, ayakkabısı ve hotosu saklanmıştı? Ve neticede bu aşk hikayesine ulaştım. Hikayenin en dramatik ve başlangıcı bir rüya ile başlıyor. Kaya İsmihan Sultan bir rüya görüyor. Rüyasında cennet bahçelerinde gezmekte. Yanında merhum dedesi Sultan 1. Ahmet var. 1. Ahmet, Kayam diyor, benim yanıma gelsen, bu cennet bağlarında benimle beraber olsan diyor. O sırada 1. Ahmet'in erkek kardeşi 1. Mustafa rüyada peydah oluyor ve diyor ki, birader, Kaya'nın bahtı yoktur, yani ömrü kısa olacaktır. Bırak da Melek Ahmet'ten bir kız yadigar bıraksın bu dünyaya. Ondan sonra yanına alırsın. 1. Ahmet rüyada kardeşinin bu sözleri üzerine amin diyor, ellerini yüzüne sürüyor ve elleri kan içinde kalıyor. Sonra rüyadaki Kaya İsmihan da ellerini yüzüne sürüyor amin diyerek, onun da avuçları kanlanıyor ve bu şekilde uyanıyor. Kocası Melek Ahmet Paşa'ya rüyasını anlatıyor. Melek Ahmet Paşa da hakikaten çok iyi rüya tabiri yaparmış. Rüyanın tabirinin pek hayra yorulmayacağını anlıyor ama karısına da ses etmiyor. Diyor ki, rüyalar tersine çıkar. Sen bol bol sadaka ver. Ve öyle oluyor. Ama Melek Ahmet Paşa'nın da içine bir kurt düşüyor. Rüyanın tabiri aşikar. Ve hakikaten kısa bir süre sonra Kaya İsmihan Sultan hamile kalıyor. Melek Ahmet Paşa sevilsin mi, üzülsün mü bilemiyor. Çünkü rüyanın neticesinde bir kız bebek nasip, yadigar bırakmak ve bu dünyadan ayrılmak var. Bir süre sonra Melek Ahmet Paşa bir rüya görüyor. Rüyasında yatak odalarında Kaya İsmihan Sultan'la münakaşa halindeler. Kaya Sultan, illaki beni boşarsın diyor. Melek Ahmet Paşa, sultanım efendim, ben sizi neden boşayayım, ben sizi çok seviyorum diyor. Ben dedem 1. Ahmet'in yanına gideceğim. Beni boşarsın, istersen 3 sene sonra yeniden nikah yaparsın diyor. Ben size boşamam efendim deyince birden yatak odanın gardırobu açılıyor ve oradan dede Sultan 1. Ahmet gözüküyor. Kaya'mı neden boşamazsın diyor. O da boşamam efendim, seviyorum diyor. Boşarsın. Allah'ın emri böyledir. İstersen 3 yıl sonra bir daha nikah yaparsın diyor. Olmaz efendim deyince de senin hakkında şer'i uygulamak gerekir diyor rüyada 1. Ahmet. Ve birden diyor Melek Ahmet Paşa, kendimi Ayasofya Camii'nin bahçesinde buldum. Şeyhülislam ve ulemanın önünde mahkeme ediliyordum. Yani şer'i uygulamak, şeriatı uygulamak, hukuku uygulamak gerektir. Mahkeme sırasında ağzımdan boş ol çıktı diyor karımla alakalı. Ama o kadar üzgünüm ki. Sonra diyor birden o ulema ile beraber namaza durduk. Öyle karışık bir namazdı ki namazı Şeyhülislam Sunullah Efendi kıldırıyordu. Ama ben Şeyhülislam'ın önünde duruyordum. Bu rüyanın bu kadar teferruatını nereden mi biliyoruz? Yine Evliya Çelebi'den. Çünkü rüyayı gören Melek Ahmet Paşa daha sonra bunu ertesi gün arkadaşlarına anlatırken aralarında rüyayı dinleyenlerden biri de onun süt yeğeni olan Evliya Çelebi'ydi. Ve tabii rüyayı dinleyen arkadaşları hayrolsun deseler de o rüyayı tıkır tıkır tabir ediyor. Diyor ki arkadaşlarına, bakın diyor, eşim hamile, bir kız bebek dünyaya getirecek ve hemen ardından vefat edecek. 3 sene sonra ben de vefat edeceğim. Ve eşimin vefatıyla ondan boşanmış olacağız. Nikah düşer biliyorsunuz boşanma olayında. Ya da ölüm olayında nikah düşer. Bir koca hanımını kabre bile indiremez, namahrem olurlar o süre zarfında. Ve 3 sene sonra ben de vefat edeceğim ve cenaze namazım Ayasofya Camii'nde kılınacak diyor.
Şeyhülislam namaz kıldırıyor. Kendisi Şeyhülislam'ın önünde. Bu ne demek? Cenaze. Önünde duruyor demek. Ve öyle oluyor. Karısı bu rüya görüldükten tam 26 gün sonra bebek dünyaya getiriyor. Haliç'teki yalılarında. Bebeğin doğumundan tam 4 gün sonra Melek Ahmet Paşa hanımının yanından hiç ayrılmamış. Neredeyse elini hiç bırakmamış. Ağrıları artıyor. Tabipler çare bulamıyorlar. Kaya İsmahan Sultan vefat ediyor. Melek Ahmet Paşa, Kaya İsmahan Sultan'ı bugün Ayasofya Camii'nin bahçesinde bulunan eski kilise olduğu dönemden kalma vaftizane binası ki o binanın içinde 2 tane padişah yatmaktadır. 1. Mustafa ve 1. İbrahim. Rüyada birader Kaya dünyada bir yadigar bıraksın diyen 1. Mustafa. İşte o eski vaftizane binasına 1. Mustafa'nın dedesinin erkek kardeşinin yanına defnedilecek Kaya İsmahan Sultan. Evliya Çelebi seyahatnamesinde diyor ki, Melek Ahmet Paşa ile beraber o türbenin içinde gündüzler ve geceler boyunca ben hatimler indirdim, Melek Ahmet Paşa gözyaşları döktü diyor. Hatta o günlerde sadrazam olan Köprülü Mehmet Paşa bile onların bir vefatın arkasından bu kadar çok ağlamalarına bile şaşırıyor, bir ölü arkasından bu kadar da üzülünür mü diyecektir. Ardından Melek Ahmet Paşa artık gün saymaya başlıyor. Zaten çok inançlı, çok hayırsever. Zaman zaman malını, mülkünü açık arttırmayla dağıtan bu adam o ilginç adetine ama bu kez çok daha büyük çapta devam ediyor. Konağının bahçesine kıymetli ne kadar eşyası varsa yığıyor ve münadiler duyuru yapıyorlar. Bu altın kaplamalı sahan bir çocuk okutmaya kim ister? Bu samur kürklü kaftan bir çeşme yaptırmaya kim ister? Kalabalıktan sesler yükseliyor. 1 çeşme, 2 çeşme, 3 çeşme ve onda kalıyor. Bu sedef kakma baston 1000 salavat getirmeye kim ister? Şu ipek halı 3 hatim indirmeye kim ister? Ve hayra dağıtılan mallar, mülkler. Ve 3 yılın sonunda Melek Ahmet Paşa ağırlaşıyor. Veba hastalığına yakalanıyor. Aslında veba hastalığına yıllar önce bir kere daha yakalanmış. Nerede? Bugün Rusya topraklarında bulunan Özük Kalesi bölgesinin valiliğini yaptığı yıllarda. Hatta İstanbul'a hanımına kara bir haber gelmiş. Kocan öldü diye. Hatta Kaya İsmahan Sultan'a o sıkıntılı günlerde ikinci beş arayanlar bile olmuş. Sonra Evliya Çelebi apar topar at sırtında İstanbul'a gelmiş. Evet efendim, haber kısmen doğru. Eşiniz, paşamız Melek Ahmet Paşa vebaya yakalandı. Ama kurtuldu biiznillah diyecektir. Bu güzel haber üzerine Kaya İsmahan Sultan altın kaplı bir saat hediye edecektir. Köstekli saat Evliya Çelebi'ye. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bunu da anlatır. Ama hastalık yükseltmiştir. Tabipler çare olamazlar. Melek Ahmet Paşa hayata gözlerini yummadan evvel vasiyetini söyler. Der ki, cenazem Ayasofya Camii'nin bahçesinde kılınsın ve namazın arkasından cenazem şeyhimin ayaklarının ucuna defnedilsin. Aynen rüyada olduğu gibi Ayasofya Camii bahçesinde Şeyhülislam Sonullah Efendi'nin bizzat kıldırmasıyla namaz eda edilecek ve Melek Ahmet Paşa'nın cenazesi Eyüp'e götürülecektir. Eyüp'te Haliç kıyısında Yavuz Sultan Selim'in kızı Şah Sultan tarafından yaptırılan Şah Sultan Camii yanında o günlerde bir tekke vardır. O tekkenin şeyhi merhum Mehmet Efendi'dir. Vefat etmiştir. Onun ayak ucuna onun dervişi talebesi olan eski sadrazam Melek Ahmet Paşa'da defnedilecektir. Evet, bir gün yolunuz Ayasofya Camii'nin bahçesine düşerse, bugün ziyarete açık olan o padişah türbeleri tarafından hem de hiç bilet ücreti ödemeden girebilirsiniz. Eski vaftizane binası, yüzyıllardır 1. İbrahim ve 1. Mustafa'nın türbesi olan yere de rahatlıkla geçebilirsiniz. Oraya girdiğinizde, içeride Kaya İsmahan Sultan'ın kabrini de ziyaret etmeyi sakın ihmal etmeyin. Ve Eyüp'e giderseniz Bahariye sahilinde, Bahariye Mevliahanesi'nin yanındaki o çatılı küçük mütevazi camiye de uğrayın. Caminin yanındaki küçük hazirede şeyhinin ayak ucunda yatan
rüya tabirini çok iyi bilen, melek yüzlü, melek kalpli bir Osmanlı sadrazamını Melek Ahmet Paşa'yı da ziyaret etmeyi